Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoyla sizlere daha önce yayınladığım proje planlarından farklı olarak saatlik bazda takip edebileceğiniz bu proje planını nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu proje planı ile kısa süreli bir operasyonu saatlik olarak proje kapsamında izleyebilirsiniz. Ben bu örnek çalışma ile 9 adımdan oluşan bir operasyonu saatlik bazda 3 farklı statü durumuna göre göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Ben her şimdi hesaplaya tıkladığımda aktiviteler saatlik süre ve statü durumlarına göre değişiyor. Hatta tablomuzun sonuna yeni bir aktivite eklendiğinde ekleyelim bir tane. Anında grafiğimizde görünüyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şu alanları alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle şurada durum başlığı altındaki alanları seçmeli yapalım. Bunun için de şuraya geliyorum ve veriden veri doğrulama diyorum. Buradan listeyi seçiyorum. Şuraya önce tamamlandı. Noktalı virgül bekliyor. Noktalı virgül özel durum. Tamam diyorum. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Şurayı birkaç tanesini bekliyor. Özel durum diye seçmeli yapalım. Şimdi başlangıç ve bitiş saatleri arasındaki süre farkını hesaplatalım. Bunun için şuraya geliyorum ve shift eşittir diyorum. Eğer B13 büyük ise C13'ten noktalı virgül C13 artı 1 değil ise C13 parantezi kapat eksi B13 diyorum. Enter. Burayı aşağı doğru çektiriyorum. Bununla ilgili daha önce bir video yayınlamıştım. Bunu niye böyle yaptığımı orada izleyebilirsiniz. Şimdi grafiğimizi oluşturmaya yarayacak verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya tamamlandı yazıyorum. Yan tarafa bekliyor. Şuraya da özel durum. Yaptığım şey şuradaki 3 değeri almak aslında. Şurayı bir açtıralım. Eğer diyorum şurası Windows F4 ile sütunu sabitleyeceğim. Yani E'nin başına dolar koydum. Eşittir bu ise burada da satırı sabitleyeceğim. Yani rakamın başına dolar koydum. Şunu seç. Burada yine sütunu sabitleyeceğim. D'nin başına. Değil ise yok say. Parantezi kapatıyorum. Ve şunu şuradan saat formatına çeviriyorum. Çektirdiğim zaman aşağı doğru da çektirdiğim zaman formül ona göre çalışacak. Şurasını seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum. Ve son olarak da şunu seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan tüm grafiklerden şunu seçiyorum. Şunu. Tamam diyorum. Sağ klik. Veri seç. Şuradan düzenleden şunları siliyorum. Ve sadece şu alanı seçiyorum. Tamam. Şu tarafa gidiyorum. Ekle diyorum. Şunu seçiyorum. Şurada da şu değerleri alıyorum. Tamam diyorum. Yalnız burada bir tane eksik kalmış. Tamamlandığı almamış. Tekrar şöyle yapalım. Tekrar ekle diyelim. Şunu seçelim. Ve şunları alalım. Tamam diyelim. Başlangıç saatini başa alalım. Tamam diyelim. Evet, hepsi oldu. Şurayı sıralatmamız gerekiyor. Ekseni biçimlendir diyorum ve şuradan ters sırada kategoriler diyorum.
Şurada saatlerin görmemesi gerekiyor. Bunun için şurayı düzenleyelim. Veri seç diyelim ve şuradan tekrar şu alanı seçelim. Şimdi düzeldi. Şimdi grafiğimizin başlangıç saatinin ilk aktivitenin başlangıç saatiyle aynı olması için yapmamız gereken işlem şu olacak. Şurayı önce bir alayım. Yani şuraya tarih ekleyeceğiz. Bunun için shift eşittir bugün diyorum. Parantezi kapatıyorum. Buraya da başlangıç saati. İlk başlangıç saatini alacağız. Bunun için shift eşittir minimum. Şurayı parantezi kapatıyorum. Enter. Sonuna kadar gideceğiz. Aynı şekilde bitiş saati maksimum olacak. Şurası. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şöyle yapalım. Şunu ortalayalım şunları. Şimdi buradaki başlangıç saatini grafikte yazabilmemiz için, şu alana yazdırabilmemiz için şöyle yapacağız. Ekseni biçimlendir diyoruz. Ve şu alana yazdırmam gerekiyor bunu. 16.42'yi buraya yazdırabilmem için şöyle yapacağım. Kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Ve şurada genel olarak görünmeli. Bu sayıyı kopyalıyorum. Ve tekrar şunu seçip şuraya yapıştırıyorum. Bakın göründü. Şimdi burada birer veya ikişer, üçer tamamen isteğinize bağlı. Saatlik aralıklar vermek isterseniz şunu yapmamız gerekiyor. Şu saati alalım şuraya önce. Tabii bu özel yapıştır değerler diyelim. Şu şekilde. Bunu şöyle yapalım. 1 diyelim. 0000 diyelim. Yani 1 saat aralık vermek istediğimde benim burada şunu genele çevirdiğimde bu rakamı kopyalayıp şurada yine şu alanı ekseni biçimlendir diyorum. Şu alana yapıştırdığımda birer saatlik ara verecek. Ancak birer saatlik aralar çok sıkışık olacağı için biz bunu şunu 5 saatlik aralık yapalım. Evet, daha güzel oldu. Şunları silebilirim artık. Şimdi şu başlangıç saatlerini kaldıralım buradan. Şunları seçiyorum ve buradan biçimden dolgu yok diyorum ve şunu şuradan siliyorum. Şimdi şu alana halka grafiğimizi ekleyelim. Bunun için şunları alıyorum. Kopyalıyorum ve şurada yan tarafa özel yapıştır değerleri işlemi tersine çevir diyorum. Şu şekilde. Shift eşittir eğer say diyorum. Aralık şurası. Ve fonksiyon F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül. Şunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ve bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şunları seçiyorum. Ekleden. Halka grafiği seçiyorum. Buradan grafik başlığını ve göstergeyi kaldırıyorum. Şuraya geliyorum. Veri etiketlerini ekle diyorum ve buradan bunları seçip veri etiketlerini biçimlendir. Kategorize diyorum. Ve bunu kapatıyorum. Şunları şöyle kenara çektiriyorum. Bu seçiliyken biçimden ana hattı olmasın. Grafiği seçiyorum ve şu şekilde küçültüyorum. Şunu şu alana çekiyorum. Şimdi de veri ekleme yaptığımızda grafikte görünmesini sağlayacak hesaplamaları yapalım. Bunun için formüllere geliyorum ve at yöneticisine tıklıyorum. Burada daha önce benim yaptıklarım var. Bunların aynısı olacak ama sıfırdan yapacağız. Bunun için yeni diyorum.
Ad olarak şunu yazacağız ama yanına 1 yazacağım. Çünkü daha önce yazdığım için aktivite diye. Başvuru yeri buraya siliyorum. Shift eşittir. Kaydır diyorum. Parantez açıyorum. Şunu tıklıyorum. 3 tane noktalı virgül. Sonra bağ değer dolu say formülünü uygulayacağım. Parantez açıyorum. Yine bu alanı seçiyorum. Ve aşağı kadar bunu seçiyorum. Parantezi kapatıp noktalı virgül 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Tamam. Şimdi ben buraya tıkladığımda şu şekilde seçiyor olması lazım. Eğer seçmiyorsa bir problem var. Formülü kopyalıyorum. Çünkü biraz sonra yine aynı formülleri yapacağız. Bunu kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Tekrar ad yöneticisi. Yeni diyorum. Başlangıç saati. Bir diyorum. Şuraya gelip Ctrl V ile deminki kopyaladığım formülü yapıştırıyorum. Şunu açtırıyorum şöyle. Formülü tam göreyim. Burada yapacağımız tek şey bu B sütununda. Burası A olduğu için burayı B sütunu olarak değiştireceğim. Şunu. Ve şunu. Tamam diyorum. Kontrol edelim. Şurada bir fazlalık var. Tekrar bakalım. Burada bir hata oldu. Çünkü hata şu. Şurada şunların olmaması gerekiyor. Tekrar bakalım. Evet, şimdi oldu. Tekrar yeni diyorum. Tamamlandı 1 diyeceğim şimdi. Şunları siliyorum. Bu sefer daha dikkatli olmam gerekiyor. Şuraya eşittir diyorum. Ve tamamladı F sütununda. Tamam diyorum. Bakalım. Tamam. Tekrar yeni. Bekliyor. Olmadı. 1 diyorum. Şunu siliyorum. Shift eşittir formülü tekrar kopyalıyorum. Ve burasını G olarak değiştiriyorum şu A'ları. Tamam diyorum. Kontrol edelim. Evet. Tekrar yeni özel durum 1 Shift eşittir. Tekrar formül yapıştırdım. Şunu yine H olarak değiştiriyorum şimdi. Tamam diyorum. Kontrol edelim. Evet. Şimdi yaptığımız hesaplamaları grafikle ilişkilendirelim. Bunun için sağ klik veri seç diyorum. Başlangıç saatini tıklıyorum. Düzenle diyorum. Ve şurada şu alanı siliyorum. Ta ki ünleme kadar siliyorum. Fonksiyon F3 ile ad yapıştır panosunu çağırıp ben burada başlangıç saati 1'i seçeceğim. Çünkü bir önceki çalışmamda başlangıç saatini kullanmıştım. Tamam diyorum ve şu şekilde gelmesini sağlıyorum. Tamam diyorum. Bekliyora geliyorum. Düzenle. Yine şu alanı siliyorum. Ünleme kadar. Fonksiyon F3. Bekliyor 1'i seçiyorum. Tamam diyorum. Özel durum düzenle. Yine şurayı siliyorum. Fonksiyon F3. Özel durum 1 diyorum. Tamam. Ve son olarak tamamlandı.
Son olarak veri seç ve şunu ünleme kadar siliyorum. Fonksiyon F3 diyorum. Ve buradan aktivite 1'i seçip tamam diyorum. Şimdi şunu sildiğimde benim şurada aktivite 10'un gitmesi lazım. Evet. Tekrar geri alalım. Geldi. Şimdi biçimlendirmeleri yapalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Tamamlandığı seçiyorum burada. Sarıları. Biçime geliyorum ve yeşil yapıyorum. Bekliyorları, mavileri seçiyorum. Kırmızı yapıyorum. Özel durumu turuncu yapacağım. Yine bunları seçiyorum. Efekte geleceğim buradan. Ve şunu seçeceğim. Verilerden birini seçiyorum. Sağ klik. Veri serilerini biçimlendir. Buradan boşluk genişliğini düşüreceğim ki geniş olsun şurası. 90'a kadar indireceğim bunu. Ya da göz kararı buradan 80'e kadar indireyim. Tamam. Grafik başlığını kaldıracağım. Kılavuz çizgilerine geliyorum ve hepsini seçiyorum. Şunları kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Aynı şekilde şunları da. Ve şunları da. Şuna geliyorum. Tamamlandığı seçiyorum ve buradan yeşil. Efekt aynı şekilde aynı efekti vereceğim. Özel durum turuncu. Efekt aynı. Ve bekliyor. Kırmızı. Şunu seçiyorum. Kalın yapıyorum ve 10 yapıyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik, grafik alanını biçimlendir. Buradan kenarlığa geliyorum ve şuradan da yuvarlatılmış köşe diyorum ve çizgi yok diyorum. Daha sonra yine bunu seçiyorum. Biçimden, şekil efektlerinden şunu seçiyorum ve görüntüyü şu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde buna da şunu büyütüyorum biraz. Ancak öncesinde şöyle yapalım. Şu alanı seçiyorum aşağı kadar ve buradan dolgu olarak şu griyi seçiyorum. Şuraları beyaz yapacağım. Şunları da beyaz yapacağım. Buradaki yazı karakterlerini zeminle aynı yapacağım. Şunu yerinde nasıl yapmıştık bir bakayım. Siyahtan beyaza. Şurayı siyah yapacağım. Şunları beyaz yapacağım. Şunu ayarlayalım büyüklüğünü. Şunu da şöyle şuraya biraz daha büyüteceğim. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Öncelikle şuradan bekliyor'a çevirelim bunu. Evet. Bir de özel durum yapalım. Grafikler çalışıyor. Tekrar eski haline getirelim. Şuraya Shift eşittir S sayı üret diyeceğiz. Parantezi kapatacağız. Enter. Şöyle çektiriyorum. Ve formüllere gelip şimdi hesapla diyorum. Bunu tamamen çalışıp çalışmaları kontrol için yapıyorum. Saatlik proje planı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanala abone olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.